İstanbul Boğazı'nın 4 manevi sahibinden biri. Hazreti Hızır aleyhisselam ile görüşen, sırlarla dolu insan. Padişahların elini öpmek için sıraya girdiği büyük evliya. 100 yıla yakın ömür sürmüş ve 8 padişah devrini görmüş bir gönül sultanı. Ziyarete giden insanların burada yatan zatın duasına bizzat mazhar olduğu sırlı cami. Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin gizemli tarihi ve inanılmaz sırları. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Hazretleri'nin hayatı. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, İstanbul'da bulunan manevi yerler arasında ziyaret edilmesi gereken en önemli mekanlardan birisi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri İstanbul'da yaşadığı dönemde Osmanlı padişahlarının saygısını ve hürmetlerini kazanmış bir şahsiyet olmakla beraber dilden dile aktarılan menkıbeler ile de halkın gönlüne taht kurmuş birisidir. Genç Osman'ın rüyasını yorumladığı, 4. Murat'ın tahta geçişinde kendisine kılıç kuşandırdığı biliniyor. Evliya Çelebi 7 padişahın Hüdayi'nin elini öptüğünü, 170 bin müride iradet verdiğini yani el verdiğini belirtir. Fadlullah bin Mahmud'un oğlu olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1541 yılında Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir. Bir asra yakın ömür sürmüş ve 8 padişah devrini görmüş bir gönül sultanıdır. Asrında gerek eserleri, gerek sohbet, irşat, vaaz ve nasihatleriyle ümmet için bir feyz kaynağı olmuştur. Asıl ismi Mahmud'dur. Hüdayi ismi ve aziz sıfatı da kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin neslinden olup Seyit'tir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundandır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Osmanlı devrinde İstanbul'da yaşamış en büyük veliler arasında sayılır. İlim, edebiyat, tasavvuf alanında adı geçen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hazırladığı eserlerle bugün hala maneviyat rehberi olarak görülmektedir. Caminin tarihi. Aziz Mahmud Hüdayi Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Aziz Mahmud Hüdayi mahallesinde yer alan Osmanlı döneminden kalma tarihi bir camidir. Yapımına 1589 yılında başlanmış olan cami, 6 yıllık inşaat sürecinden sonra 1595 yılında ibadete açılmıştır. Cami mimari olarak Osmanlı esintilerini yansıtmaktadır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Hüdayi Hazretleri, talebelik yıllarında ciddi bir ilim tahsili yanında tasavvuf yolunda da ilerlemiştir. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de medresede kendisiyle hususi ilgilenen hocası Nazırzade'nin talebesi olmuştu. Sonraki yıllarda hocası Başkadı, kendisi de Ferhadiye Medresesi'nde müderrisliğin yanında Cami-i Atik Mahkemesi'nde kadı naibi oldu. Hüdayi Hazretleri, Üstadı Üftade'nin vefatından sonra Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin işaretiyle İstanbul'a yerleşti. Onun Üsküdar'da kurduğu dergah, kısa zamanda her tabakadan insana hitap eden maneviyat ve irfan mektebi haline geldi. Cihan sultanlarının teveccüh ve alakasını kendine çekti. Onları da dergahın dervişleri arasına kattı. Özellikle 3. Murat Han, 1. Ahmet Han, 2. Genç Osman Han ve 4. Murat Han, Hüdayi Hazretlerinin yakın irşadına mazhar oldular. Hüdayi Hazretleri, bunlardan 4. Murat Han'ın kılıç kuşanma merasiminde bizzat bulunmuş ve adet olduğu üzere Eba Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbe-i saadetlerinde Hazreti Ömer'in kılıcını yeni padişaha bizzat kuşandırmıştır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüya tabiri ilminden son derece nasipdar olan Hüdayi Hazretleri, bu yönüyle cihan sultanlarını yönlendirmesi
ve yapmış olduğu tabirlerdeki isabeti, onun bu husustaki uygunluğunun ve yetkinliğinin bir kanıtıdır. Aziz Mahmud Hüdayi'nin 30 kadar eseri bulunmaktadır ve 7 tanesi Türkçedir. Boşanma olayı ve icazet. Her türlü ilmi liyakat ve makamına rağmen Hüdayi Hazretleri o zamanlar Bursa kadılığı vazifesini yürüten Kadı Mahmud Efendi adında sayısız kadıdan sadece biriydi. Bir gün karşısına o güne kadar hiç rastlamadığı türden pek farklı bir dava çıktı. İki gözünden sel gibi yaşlar akan bir kadıncağız kocasından şikayetle mahkemeye müracaat etmişti. Kendisini dinleyen Kadı Mahmud'a şunları söyledi. Kadı Efendi, kocam her sene hacca gitmeye niyet eder. Fakat bir türlü fakirlikten dolayı gidemez. Bu sene de hacca gideceğim diye tutturdu. Hatta eğer bu sene hacca gidemezsem seni boşayacağım dedi. Daha sonra Kurban Bayramı'na yakın ortalıktan kayboluverdi. 5-6 gün sonra da ortaya çıkıp hacca gidip geldiğini söyledi. Hiç böyle bir şey olur mu Kadı Efendi? Artık bu yalancı adamdan boşanmak istiyorum der. Kadı Mahmud Efendi yapılan şikayetin tahkiki için kadının kocasını çağırttı ve ona hanımının söylediklerinin doğru olup olmadığını sordu. Adam cevaben, Kadı Efendi, hanımımın söyledikleri de doğrudur, benim söylediklerim de doğrudur. Hatta o mübarek topraklara Bursa'dan giden hacılara bazı emanetler bıraktım, onları da yakında getireceklerdir der. Kadı Mahmud Efendi şaşırdı. Bu nasıl olur efendi diye sordu. Adamcağız anlatmaya başladı. Efendim, her sene olduğu gibi bu sene de hacca gidemeyince büyük bir üzüntüyle eskici Mehmet dedeye gittim. O da benim elimi tutarak gözümü yummamı söyledi. Gözümü açtığımda ise Kabe'deydim dedi. Böyle bir hadiseye ilk defa şahit olan Kadı Efendi bunun mümkün olamayacağını söyleyerek adamın ifadelerini kabul etmedi. Bunun üzerine hala mukaddes topraklardaki ruhaniyet ve maneviyat ikliminin taze hissiyatı içinde olan adamcağız saf fakat manidar bir cevapla haykırdı. Kadı Efendi, Allah Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda bütün dünyayı dolaşıyor da Allah dostu olan bir kul niçin bir anda Kabe'ye gidemez? Kadı Mahmud Efendi de bu cevabı gayet manidar bularak kararı Bursalı hacıların dönüşüne erteledi. Bursalı hacılar döndüğünde de yaptığı tahkikat neticesinde meseleyi olduğu gibi öğrendi ve büyük bir hayret ve şaşkınlık içerisinde davayı iptal etmek zorunda kaldı. Fakat yüreğine muammalı bir kor düşmüş, zihni karmakarışık olmuştu. Ne yapacağını düşünürken gönlüne damlayan bir ilhamla derhal eskici Mehmet dedeye koştu. Hakikat ve esrar deryasına dalabilmek için ona intisap etmek istedi. Ancak eskici dede, Kadı Efendi nasibiniz benden değil, zamanın mürşidi kamili Muhammed Üftade Hazretlerindendir dedi. Bu defa Kadı Mahmud aynı niyetle Üftade Hazretlerinin dergahına yöneldi. Fakat dergaha yaklaştığında atının ayakları kayalara saplandı. O da atından indi ve yürüyerek dergaha vardı. Pirin önünde el bağlayıp onun talebesi olmak istedi. Meşhur Bursa kadısı Mahmud Efendi'yi şaşalı kaftanlar içinde gören Hazreti Pir gelişen ahvalden manen haberdardı. Ancak Kadı Efendi'nin niyet ve samimiyet derecesini ölçmek için hemen talebeliğe kabul etmedi. Kadı Efendi, sizin şöhrete boğulmuş mal ve makam debdebesi içinde şaşalı bir hayatınız var. Bu kapı ise yokluk kapısıdır. Zaten atınız bile buraya gelmek istemediğinden kayalara saplanmadı mı dedi ve dergahın kapısına doğru yürüdü. Bir yandan şeyhin manevi cazibesi, diğer yandan da gördüğü açık kerametler karşısında hayret vadilerinde doluşan Kadı Mahmud Efendi hakikati idrak etmişti. Kararı kesindi. Zira nefis engelini aşıp Allah'a kavuşabilmesi için vakit geçirmeden artık böyle bir kapıya teslim olması zaruriydi. Hemen şeyhin arkasından koşup boyun büktü ve efendim iradesiz ve şaşkın bir vaziyetteyim. Adeta dipsiz bir uçuruma düşer gibiyim. Ne olur bana himmet ve yardım elinizi uzatınız. Bu bir çareyi talebiniz olmakla şereflendiriniz dedi. Bunun üzerine tebessüm eden Üftade Hazretleri talebeliğe kabul etmek için kadılığı ve müderrisliği bırakması, elindeki malı ve mülkü fakir fukaraya dağıtması ve nefsini terbiye etmek için sıkı bir riyazete girmesini şart koştu. Çünkü nefsini tanıyıp terbiye etmesi zaruriydi. Kadı Mahmud Efendi'nin canı gönülden teslim olması ile de onu müritlerin arasına dahil eyledi.
Sonra da Kadı Mahmud'un kalbindeki kesafetinin temizlenmesi için kadılık makamından kendisine verdiği gurur ve kibir ve ucubu bertaraf etmek için sırtındaki süslü kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını emir buyurdu. Ayrıca dergahın tuvalet temizliği vazifesini de ona verdi. Üftade Hazretlerinin huzuruna tam bir teslimiyetle gelen Kadı Mahmud Efendi, üstadının emirlerine canı gönülden tabi oldu. Nefsini besleyen bütün dünyevi alakadardan el çekti. Samimiyetle mürşidinin talimatlarına boyun eğerek kısa zamanda büyük mesafeler aldı. Öyle ki onun sırtındaki süslü kaftanıyla ciğer satarken gören ahalinin "Bizim Kadı Efendi delirmiş galiba. Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakmamış zavallı" şeklindeki sözlerine dahi aldırmadan üstadının verdiği vazifeleri şevkle yerine getirmeye çalıştı. Böylece yüce bir olgunluğa hızlı bir şekilde yol almaya başladı. Şeyhinin gözünde ve gönlünde gittikçe kadir kıymet sahibi oldu ve icazetini de böylelikle elde etti. Şehre yeni kadı atanıyor. Bir gün Kadı Mahmud tuvalet temizlemekle meşgulken dışarıda kulağına kadar gelen bir ses duydu. "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Şehrimize yeni kadı geliyor." Gönlünün zayıf bir anını yakalayan nefsi birden büyük bir vesvese fırtınası kopardı. Demek yerime kadı geliyor. Ah biçare Mahmud, sen böylesine şerefli bir mesleği bıraktın da tuttun tuvalet temizleyiciliği yapıyorsun. Söyle bakalım, bunca yıldır ne kazandın?" dedi. Nefsinin bu tehlikeli serkeşliği karşısında hemen toparlanan Kadı Mahmud Efendi, büyük bir iç ürperişiyle hocasını hatırladı. Zira ona kendisine şart koşulan emirleri yerine getireceğine dair söz vermişti. Derhal tevbe ve istiğfar ile nefsinin son derece tehlikeli vesvesesinden şiddetli bir şekilde mukabele etti. "Ey Mahmud, sen nefsini ayaklar altına alacağına dair üstadına söz vermemiş miydin? Nerede şimdi sözün? Söyle, bu halin nedir?" Ancak Kadı Mahmud bu hale o kadar üzülmüştü ki nefsinin aldatmasına karşı bir takım azarlarla tavır koymak, gönlündeki pişmanlık ve üzüntüyü sakinleştirmedi. Hiç düşünmeden elindeki süpürgeyi bir tarafa fırlattı ve nefsine ceza olarak tuvalet taşlarını sakalıyla temizlemeye karar verdi. Tam bu esnada Üftade Hazretleri kapıda göründü. Kadı Mahmud'a yumuşak bir ses ve latif edayla hitap etti. "Evladım, Mahmud, bilirsin ki sakal mübarek bir sünnet-i seniyedir," dedi ve yerleri sakalıyla temizlemesine mani oldu. Sonra şöyle buyurdu: "Evladım, Mahmud, seyr-i sülük yolunda verdiğim hizmetlerin gayesi işte bu mertebeyi geçebilmen içindi. Muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Gayri bundan böyle vazifen benim abdest suyumu hazırlayıp döküvermendir." Kadı Mahmud bu vazifeyi de büyük bir titizlik ve kemali edeple yerine getirmeye çalıştı. Hiç aksatmadan her sabah abdest suyunu hazırladı ve hocasına abdest aldırdı. Ta ki o güne kadar. Bir kış günüydü. Kadı Mahmud biraz gecikerek kalkmıştı. Bu sebeple hocasının suyunu ısıtmaya vakit bulamadı. Büyük bir üzüntüye boğuldu ve gözlerinden yaşlar damladı. Gayri iradi bir şekilde su testesini göğsünün üzerine bastırarak Allah lafzını söylemekten başka bir şey yapamadı. O esnada hocası kapıda göründü. Kendisinden abdest suyunu getirip dökmesini istedi. O da çaresiz ve iradesiz bir şekilde bu emre uydu ve büyük bir endişe içinde suyu hocasının ellerine dökmeye başladı. Su mübarek ellerine değer değmez Üftade Hazretleri yavaşça başını kaldırdı
ve talebesinin kaygılı haline nazar ederek tebessümle "Su biraz fazla ısınmış evladım," dedi. Buna pek şaşıran Kadı Mahmud Efendi hafif bir sesle "Nasıl olur efendim? Suyu ısıtmamıştım ki," dedi. Üftade Hazretleri de "Evladım, farkında değilsin. Bu su odun ateşiyle değil, gönül ateşiyle ısınmış," cevabını verdi. Zira Hüdayi Hazretleri girdiği sıkı riyazatla nefsinin terbiyesi yolunda helallerden istifadeyi bile en aza indirmiş ve gönlünü tamamen Hakk'a yönelterek ruhunu kuvvetlendirmeye muvaffak olmuştu. Hüdayi isminin verilişi. Bir gün Üftade Hazretleri müritleriyle beraber bir kır sohbetine çıkmıştı. Emri üzerine bütün dervişler kırın en güzel yerlerini dolaşarak hocalarına birer demet çiçek getirdiler. Ancak Kadı Mahmud Efendi'nin elinde sapı kırılmış, solgun bir çiçek vardı sadece. Diğerlerinin neşeyle elindekileri hocalarına takdim ettikten sonra Kadı Mahmud boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği Üftade Hazretlerine takdim etti. Üftade Hazretleri diğer müritlerinin meraklı bakışları arasında sordu. "Evladım Mahmud, herkes demet demet çiçek getirdikleri halde sen niçin sapı kırık solgun bir çiçek getirdin?" Kadı Mahmud edeple başını önüne eğerek cevap verdi. "Efendim, size ne takdim etsem azdır. Ancak hangi çiçeği koparmak için elimi uzattıysam onu Allah Allah diyerek Rabbini tesbih eder bir halde buldum. Gönlüm onların bu zikirlerine mani olmaya razı gelmedi. Çaresiz ben de elimdeki şu tesbihine devam edemeyen çiçeği getirmek zorunda kaldım." Bu güzel mana ile dolu cevaba son derece memnun olan Üftade Hazretlerinin dilinden o anda "Hüdayi, Hüdayi, evladım, bundan sonra ismin Hüdayi olsun. Ey Hüdayi, bu kır gezisinden yalnız sen nasiplenmişsin" ifadeleri döküldü. Böylece Kadı Mahmud Hüdayi oldu. Bundan böyle Hüdayi diye anılan Kadı Mahmud Efendi taşıdığı üstün ve müstesna manevi mertebesi dolayısıyla hürmeten ismine aziz sıfatı da ilave edilerek Aziz Mahmud Hüdayi diye yad olundu. Üzüm kerameti. Yalnızca 3 sene gibi kısa bir zamanda Üftade Hazretlerinin baş talebesi durumuna gelmiş bulunan Hüdayi Hazretlerinin bu yükselişi dolayısıyla eski dervişandan bazılarında hoşnutsuzluk göstermeye başlamıştı. Bunun farkına varan Üftade Hazretleri onların gönül alemlerini tahsis için şu güzel usule başvurdu. Bir kış akşamıydı. Üftade Hazretleri talebelerine maneviyat dolu bir sohbet yaptıktan sonra sofranın hazırlanmasını emir buyurdu. Ardından talebelerinin sofraya getirdikleri nimetlere nazar ederek manidar bir şekilde "Evlatlarım, acaba asmasından daha yeni kopmuş taze üzüm bulmak mümkün müdür?" dedi. Bütün dervişler bu soruya şaşırarak birbirlerinin yüzlerine baktılar. Hatta bir kısmı "Bu kış mevsiminde taze üzüm olmaz ki," diye düşündü. Ancak üstadına büyük bir teslimiyetle bağlı olan ve birçok merhaleyi geçmiş bulunan Mahmud Hüdayi Hazretleri bu talepte bir hikmet olduğunu düşünerek edeple "Hocam, müsaadeniz olursa arzunuzu yerine getireyim," dedi. Verilen izin üzerine de hemen bağa gitti. Bütün asmalar kar altındaydı. Birini seçip karlarını temizlediğinde salkım salkım taze ve olgun üzümlerle karşılaştı. Bunun üstadının bir kerameti olduğunu düşünerek elindeki sepeti doldurdu ve doğruca dergahın yolunu tuttu. Yolda Allah'ı zikretmekle meşgul bir vaziyette gelirken her taraf kar içinde olması sebebiyle fark edemediği bir kuyunun içine düştü. Kuyu derin olduğu için bir türlü de içinden çıkamadı. Çaresiz bir haldeydi. Yukarıdan bir ses duyuldu. "Evladım,
Uzat elini. Baktı, nur yüzü bir zattı. Elini uzattı ve kuyudan çıktı. Hüdayi Hazretleri kendisini kurtaran bu zata henüz kim olduğunu soracaktı ki o bir anda ortadan kayboldu. Nihayet elinde taze üzüm sepetiyle dergaha varan Hüdayi Hazretleri başından geçenleri üstadına nakletti. Üftade Hazretleri de onu kuyudan kurtaran kimsenin Hızır Aleyhisselam olduğunu beyanından sonra diğer dervişlere evladımız Hüdayi'nin kemali tamam olmuştur. O hilafeti çoktan hak etmişti zaten dediler. Hüdayi yolu. Hüdayi Hazretlerinin pek meşhur olan kerametlerinden biri de gayet fırtınalı bir havada, hiçbir kayıkçının denize açılamadığı bir zamanda kendi kayığına binerek birkaç müridiyle Üsküdar'dan sağ salim karşıya geçmesidir. Allah'ın izniyle kayığın takip ettiği yol adeta süt liman olmuş ve dört bir yandan şaha kalkmış dalgalar bu Allah dostunun kayığına hiçbir zarar vermemişti. Halen Üsküdar ile Sarayburnu arasındaki bu yola Hüdayi yolu denilir. Bilen kayıkçılar şiddetli fırtınalarda bu yolu takip ederler. Bu durum Hüdayi Hazretlerinin günümüze kadar uzanan bariz bir kerametidir. Osmanlı Devleti'nin son günlerine kadar Boğaz'da deniz seferi yapan kaptanlar yolcularını Üsküdar'dan geçerken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahına, Beşiktaş önünden geçerken Yahya Efendi dergahına, Beykoz'dan geçerken de Hazreti Yuşa Aleyhisselam tarafına doğru tevcih ederek Fatiha'ya davet ederlerdi. Bir zamanlar halkın İstanbul'da metfun olan büyük velilere karşı edebi işte böyleydi. Caminin mimarisi Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ve Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın kızı Ayşe Hanım Sultan tarafından Edirne, Mısır, Şam ve Bursa'da kadılık yapmış Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri adına yaptırılmıştır. Aziz Mahmud adıyla anılan mahallede yer alan cami, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir eserdir. Cami, imaret, türbe, kütüphane, hünkâr mahfili, çeşme, derviş hücreleri, şeyh evi, fırın ve hamamdan oluşan bu güzel külliye, Üsküdar'ın yüksek bir semtinde yapılmıştır. 10.000 metrekarelik bir alana yayılan bu komplekse, bölgede aynı adı taşıyan mahallelerden giriş ve çıkış yapılabilir. Cami, derviş tekkesi mimarisine uygun olarak inşa edilmiş ve son şekline Sultan Abdülmecit döneminde kavuşmuştur. Dışarıdan bir sıra basamakla ulaşılan ve cami cemaatince kullanıldığı anlaşılan cephedeki ana giriş kapısının üzerinde, ortada Sultan Abdülmecit'in tuğrasının yer aldığı talikle yazılmış 1855-1856 tarihli bir kitabe bulunmaktadır. Kapının sağ tarafında 1724 yılında Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın damadı Mehmet Paşa tarafından yapılmış çeşme bulunmaktadır. Solda ise cami ile aynı zamanda yapılmış Aziz Mahmud Hüdayi Çeşmesi bulunmaktadır. Merdivenli bir yokuş olan avlunun biraz ilerisinde sağ tarafta bir mezarlık, sol tarafta ise Şeyhler Kabristanı vardır. Cami dikdörtgen planlı, kagir duvarlı, biri bodrum, biri de mahfillerin teşkil ettiği kısmı üst kat olmak üzere 3 katlı bir binadır. 1911 yılında yıldırım düşmesiyle şerefesine kadar olan kısmı yıkılan minare sonradan onarılmıştır. Ampir üslubunun hakim olduğu camide süsleme asgari ölçülerde tutulmuştur. Minber ve vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmış olup daha çok barak üsluba bağlanan kabartmalarla süslüdür.
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin vefatı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri oldukça zengindir. Kendisine Üsküdar'da geniş topraklar verilmiştir. Zengin bir hayat yaşamaktansa çileli bir derviş hayatını tercih etmiştir. Kendisine verilen toprakları hayır işleri için kullanarak halka dağıtmıştır. Hizmetini geniş bir sahaya yayıp başarıyla sürmüş olan Hüdayi Hazretleri yaşadığı asra ve sonraki asırlara silinmez bir mühür vurmuş olup miladi 1628 tarihinde ardında sayısız eser ve vakıf bırakarak vefat etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Sultan 1. Ahmet Han'ın talebi üzerine yaptığı dua şu şekildedir. Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler, ömründe bir defa olsun türbemizi ziyaret edip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar. Ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ve de ölümleri denizde boğularak olmasın. Bütün ulema ve evliya bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup olanların denizde boğulmadıklarını, pek çok kimsenin vefat günlerine yakın öleceklerini haber verdiklerini bildirmişlerdir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kendi devrinde insanımıza maddi manevi rehberlik yaptığı gibi günümüzde de yaptığı hizmetlerle, vakıflarla, kurduğu, bıraktığı eserlerle hala günümüz insanlarına rehberlik yapmaya devam etmektedir. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.